Kanada, Kuzey Amerika'da bir ülkedir. 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan ülke, Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na ve kuzeyde Arktik Okyanusu'na kadar 9,98 milyon kilometre karelik bir alanı kapsar. Bu özelliğiyle yüz ölçümü bakımından dünyanın Rusya'dan sonra en büyük ikinci ülkesidir. Kanada sınırları içinde en çok göl bulunduran ülkedir. 1 milyondan fazla göl bulunmaktadır. Kanada'nın güney ve batıda Birleşik Devletleri ile olan sınırı 8.891 kilometre ile dünyanın en uzun kara sınırıdır. Ayrıca Kanada 200.000 kilometreden fazla bir mesafeyle dünyanın en uzun sahil şeridine sahiptir. Kanada'nın topraklarında çoğunlukla ormanlar ve bunun yanı sıra Rocky Dağları'ndaki tundra hakimdir. Nüfusun 5'te 4'ü güney sınırına yakın yaşamaktadır. Kanada'nın başkenti Ottawa, en büyük 3 şehri Toronto, Montreal ve Vancouver'dır. Kanada'da resmi olarak 2 dil bulunmaktadır: İngilizce ve Fransızca. Ülkenin resmi dilleri 1969 yılında kabul edilen Kanada Dilleri Yasası ile belirlenmiştir. Bu yasa, Kanada'nın 2 resmi dilini eşit statüde tanımaktadır. Kanada'nın ulusal sporu buz hokeyidir. Buz hokeyi, Kanada'nın tarihi ve kültürel bir parçası olarak kabul edilir ve ülkede büyük bir popülerliğe sahiptir. Kanadalılar için önemli bir sosyal etkileşim aracı ve spordur. Ayrıca Kanada'da profesyonel buz hokeyi ligi olan National Hockey League dünyaca ünlüdür ve birçok ünlü oyuncu bu ligde yer almaktadır. Buz hokeyi, Kanada'nın ulusal kimliğinde güçlü bir yer tutar ve ülkedeki birçok genç bu sporu oynamaktan ve takip etmekten keyif alır. Basketbolun doğuşu, Kanadalı beden eğitimi öğretmeni Dr. James Naismith tarafından 1891 yılında Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Almonte kasabasında gerçekleşti. Naismith, iç mekanlarda oynayabilecekleri ve kış aylarında da aktif kalmalarını sağlayacak bir spor arayışında olup bu amaçla basketbolu icat etmiştir. Kanada'da eğitim çok önem verilen bir konudur ve geniş bir üniversite ve kolej sistemine sahiptir. Ülke genellikle eğitim standartlarına yatırım yapmaktadır. Kanada'daki yetişkinlerin %56'dan fazlası üniversite diplomasına sahiptir. Bu oran gelişmiş ülkeler arasında ilk sıradadır. Dünyadaki en yüksek eğitim oranına sahip ikinci ülke ise %50'nin biraz üzerinde olan Japonya'dır ve onu 49,9 ile İsrail izlemektedir. Kanada kış aylarında çok soğuk hava koşullarına maruz kalabilen bir ülkedir. Kanada'nın kuzey bölgelerinde özellikle soğuk havalar görülebilir. Kanada'nın resmi olarak kaydedilmiş en düşük sıcaklık değeri 1947 yılında Yukon'daki Sınak şehrinde -63 derece olarak ölçülmüştür. Bu sıcaklık Mars'ın yüzey sıcaklıklarıyla benzerlik gösterir. Wood Buffalo Ulusal Parkı, Danimarka ve İsviçre'nin toplam alanını aşarak 44.000 kilometrekarelik bir alana yayılmaktadır. Aynı şekilde kuzeybatıda yer alan Nahanni Ulusal Park Rezervi, İsrail'in yüzey alanını aşarak 30.000 kilometrekareden fazla bir alanı kapsamaktadır. Kanadalılar genellikle süpermarketlerde sütü poşetler içinde bulabilirler. Bu poşetler genellikle üçlü paketler halinde gelir ve her poşet 1 litre süt içerir. Kanada, dünya genelindeki ormanların önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin geniş alanları, özellikle kuzey bölgeleri, yoğun orman örtüsüyle kaplıdır. Kanada'nın ormanlarının toplam dünya orman alanının %10'undan fazlasını oluşturduğuna dair çeşitli kaynaklardan bilgi bulunmaktadır. Bu ormanlar hem biyoçeşitliliği sürdürme hem de karbon depolama gibi ekosistem hizmetleri sağlama konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Kanada, ormanlarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye odaklanarak doğal kaynaklarını koruma çabalarını sürdürmektedir. Kanada, dünya genelinde en büyük petrol rezervine sahip ülkelerden biridir. Kanada'nın bu büyük petrol rezervleri genellikle ağır petrol olarak adlandırılır. Bu rezervler özellikle Alberta eyaletindeki Güney Athabasca Oil Sands gibi alanlarda bulunmaktadır. Ancak Suudi Arabistan genellikle daha kolay ve ekonomik olarak çıkarılabilen hafif petrol rezervlerine sahiptir.
Çin'den sonra mikroelektronik üretiminin en büyük ikinci üreticisidir. Trans-Kanada Otoyolu'nun dünyadaki en uzun ulusal otoyol olduğu söylenir. Kanada kara kütlesinin yarısı orman içerir. Kereste ülkenin ana ihracatı arasındadır. Kanada, uranyum madenciliğinde dünya lideridir. Uranyum nükleer santralde elektrik üretimi için kullanılır. Kanadalılar için seyahat için en popüler ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Küba'dır. Kanada videomun sonuna geldik. Bu tarzda daha fazla içerik için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.